Hoş geldin. Hoş buldum. İsmin? Ecem. 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 Ecem deyince sanki böyle şey gibi. Benim Hani Ecem. benim. Evet, ben Değil mi? küçükken ona çok kızıyordum. Neden? Ece koysaydın niye ben herkesin Ecem oluyorum diye. Herkesin her şeyi olmak çok zor bir şey ya. Değil mi? Herkesin bir şey olmak zorundasın. Evet. Herkesin Hissiyat neysin var mesela? sanki. Ecemiyim. Ecemisin. Şimdi herkesin Arkadaşım, eşim, dostuyum. arkadaşı, eşi, dostu, Dostu, anası, anası babası, sevgilisi oluyor mu? oluyor. Ha. Kimler seni sevgili yapıyor? Sevgililerim. Bazen öyle değil mi? Böyle insan bir gerildiğinde ya da şey olduğunda böyle bir anda böyle gülmek iyi geliyor ama. Evet, Sen de böyle gerilince böyle güler misin bazen strese girdiğinde? Çok gülerim. Çok gülersin. Evet. Biliyorsun. Hatta asıl sinirliyken böyle falan böyle kahkahalarca falan. İki türlü gülme var, tamam mı? Gerçekten iyi hissettiğimiz için gülüyoruz. Bazen de o kadar kötü duygu var ki iç dünyamızda, yani böyle taşıyamayacağımız. O duygular aşırılaştığında bazen gülerek atarız onu. Böyle bir rahatlarız. Herhalde fazla gülme oluyor. Evet, çok oluyor. Yani karşı tarafı rahatsız edecek şekilde gülmeye başlıyorum artık. Ha. Uzun sürüyor mu? Sürüyor. Evet. Yardır, Durduramıyorum durduramıyorsun. yani. Mutluyken o kadar gülmeye. Keşke hep gülsek. Evet. Nerede yaşıyorsun? Balıkesir. Balıkesir'de. Neler yapıyorsun orada? Kafe işletiyorum. Ufak bir kafem var. Aa, güzel. Sevdiğin bir iş mi? Hayal ettiğim ve sevdiğim bir işti. Ama galiba biraz sıkılmaya başladığım için değişim istiyorum. 5 yıl içinde ulaşmayı düşündüğün hayalin ne desem? Birkaç tane vardır büyük Çok ihtimal var ama işte. bir tanesini... Ben seçemiyorum. Şimdi ilk aklına gelen neyse bir şeyi düşünürken o bilinç dışının bulduğu şeydir. Müzik. Müzik. ilgilenmek. Tamam. Şu tahtaya müzik yazar mısın? O Yazıyorum. senin hedefin, tamam mı? Tamam. Bak, eskiden böyle tebeşirler vardı. Ha. Ay, ilkokula gittim. Hemen duyguya girdin. Heh. Hayır. Hemen ilkokul. Of. Müzik. Dursun burada. 5 yıl içinde müzik. Evet. Söylüyor musun? Şarkı mı yazıyorsun, yapıyorsun? Nasıl? Söylüyorum. Ergenken yazdıklarım vardı. Kimseyle paylaşmadım. Öyle mi? Evet, onlar var. Cello çalmak istedim ama aldım, hiç ellemedim. Müzikle ilgili bir şeyler istiyor beynin. Evet, Ama bir şekilde bloke ediyorsun kendini. evet. Genelde insanlarda da var bu. Yani oraya şimdi hedefi yazdık. Bakalım o hedefe biz neyi çözmemiz gerekiyor ki ona ulaşalım. Şu çok var. Çok şey istiyor bazen insanlar ama istekleri o kadar çok ki şunu yapacağım diyor, yapmıyor. Evet. Eyleme geçirmediğin, düşündüğün, yapmadığın, eyleme geçirmediğin her bilgi bir süre sonra beyinde çöpe dönüşüyor. Evet. Müzik yazarken oraya ilkokula gittim dedin. Aklına bir anı geldi mi? Sormayın. Ama onun için buradayız. Evet, Biz şimdi hep güleceğiz. Strese girince güleceğiz, tamam mı? Onu hani seyirci şimdi şey alacak, niye gülüyor bunlar diye ama ya gerçekten mutlu olduğumuz için değil. Yani hani bazen geriliyoruz. Biz anlayın ki gülünce gerileceğiz. Ama şunu düşünebiliriz. Bu bölüm bittiğinde en azından gerçekten iyi hissettiğimiz için gülmeyi yaşayabiliriz. Ne Evet, dersin? kesinlikle. Tamam. Bu olabilir de olmayabilir de. Olabilir. Bunun sebebi şu. Belirsizliği rahatlatmamız lazım. Evet, Bizim dayanamadığımız duygu belirsizlik. kesinlikle. Yani sen müzisyen olabilirsin de bir de Olmayabilirim olmayabilirsin de, de. kesinlikle. Yani buraya kadar okey mi? Okey. Tamam. O zaman anı geldi mi? Evet. Tamam. Anlatır mısın? İlkokulda yani isim soyisim tanışma aşamasında çıkmıştık tahtaya. Benim babam cezaevindeydi. Hep okula gelmeden önce annem derdi ki, babamın eski mesleği uzman çavuştu, askerdi. Uzman çavuş deyin derdi. Ben de okulda aklıma gelmezdi o uzman çavuş kelimesi. Kitlendim kaldım tahtada böyle. Sonra sordu işte babanın mesleğini. Ben de ilkokula yeni başlamışım, bir tek öğretmen tanıyorum, Türkçe öğretmenim dedim. Ah. Yani ama o kadar iyi anladı ki benim yalan attığım bütün sınıf, öğretmen. Çok kötü hissetmiştim. Hangi okulda dedi? Bu okul dedim. Başka bir okul bilmiyorum çünkü. Orada o Ecem'in hissettiği duyguyu bir daha hatırlayabilir misin? O bizim için önemli bir duygu. Evet. Çok utanmıştım. Bir, utanç var. Çok utandım. Tamam. Şimdi biz böyle çocuklukta yaşadığımız zorlantı anları var ya, işte bazı bunlar travma oluyor Ecem. O zorlandığımız anlarda hissettiğimiz kötü duygular var ya, işte öğretmen seni tahtaya kaldırıyor, bir şey soruyor, sen orada utanıyorsun, geriliyor, bir sürü duygu var. O duyguları çocuk yaşarken bedeninde ve ruhunda biri ona bakım vermiyorsa, sakin ol Ecem demiyorsa o travma kalıyor beyinde. Evet.
Yıllarca biz... Ben bunu kimseye anlatmamıştım mesela. Öyle mi? Evet. Hı, teşekkür ederim bunun için. Hissettiğin yoğun duygu utanç. Sonra? Evet, utanç. Yalancı hissettim kendimi çünkü yalan atmak zorundaydım. Hı. Sonrasında bir de öğreneceklerdi onun korkusu. Okula gitmek istemedim. Endişe, korku. Evet, O sonra şevim getiriyor, okula gitmek istemedim. Evet. Kendini cezalandırmaya gidiyor. evet. Hı hı. O anki duygum hep şeydi. Biri daha çıksa da benim babam cezaevinde deseydi. O an rahatlarmışım gibi hissediyorum yani. Babanın cezaevinde olması, sorulan soru işte uzman çavuş diyememen. Ondan sonra orada belki gideceğin kötü duygu şu olabilir. Baban uzman çavuş ama cezaevinde, bunu insanlara nasıl açıklayacaksın? O arada kalmışlık duygusu. Çocuğun taşıyamadığı bir yük bu aslında. Evet. O an görünür olmayı bırakmışsın. Strese girdik yine. Biz dedik ama strese girersek gülüyoruz değil mi? Tamam, onu baştan anlayacağız. Nokta atışı. Yani. Ya işte çözülüyor be. Ha? Sıcakladım. Sıcakladın mı? Ben- Soyun. Görünür olma korkum var, yapamam. Şimdi soyunursa daha çok görünür olacaksın. Evet. Soyunmayla da ilgili bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. İlla ki. Duygusu ne? Utanç yine. Allah Allah. Müzik miydi? Müzik. Sahne miydi? Bitti. Bir sürü insan o sahnedeki insanı izleyecek miydi? Aman yandık yine, görünür olacağız. Görünür olmak utanç verici bir şey o zaman. Şimdi beynimize bu kodlanmış. Diyor ki görünür olursan rezil olursun. Evet. Utanç yaşarsın. Yalan söylemek zorunda kalırsın. Herkesin Ecem'i olamaz. Ha? Ben herkesin Ecem'i mi olmak istedim o zaman? Ha, bak başka bir şey geldi şimdi. Kim koydu ismini? Annem koydu. Kafan karıştı. Net bir şey söyleyemedin. Ya çünkü kuzenime koyulacakmış. Benim ismim Cansu olacakmış. Hı. Sonra kuzenime koyulacakken bana konmuş. Annem de ben koydum. Kuzene kim koymak istemiş o ismi? Yengem. Yenge. Annesi mi oluyor? Kuzenimin annesi, evet. Tamam. O başka bir hayatı var. Evet, İstanbul'da o. Ben Aha. Balıkesir'deyim. Tamam. Sen Ecem'sin. Bunda Ben hemfikir Ecem. miyiz? İşte şu an değil. Ecem olmak zor. Evet. İsmi taşımak zor. Orada hissettiğin utanç duygusunu hatırla tekrar. Bir yok olma duygusu hissettim. Doğru mu? Kimse bir daha inanmayacak bana. Yok olacağım. O çocuğun bir hayali vardı. Görünür olmak istiyordu. Hayaline ulaşmak istiyordu. Ama işte o yaşadığı travmadan dolayı yok olma isteği. Bir yerde aşırı görünür olma, bir yerde tamamen yok olma. Ecem, böyle travmaları yaşayan insanlar, mesela müzisyenler, sanatçılar, yani görünür işler yapanlar ya da eğer bu travmaları çözmediklerinde görünür olmaya başladıklarında ruh sağlıkları daha çok bozuluyor. Eyvah. Diyelim ki şarkıları milyonlar izlenecek, istiyor ki izlensin, çalınsın, söylensin. Ama bu travması var. Şimdi 50 bin izleniyor, sorun yok. 100 bin izleniyor, sorun yok. Ne oluyor biliyor musun? 1 milyon izlenecek şarkılar yaptıklarında mesela insanlar onu daha çok dinlemeye başladığında hayatlarında sürekli sıkıntı bitmiyor. Orasını çatlatıyor, burasını kırıyor, problemler çıkıyor, oluyor mu o da sende? Ne zaman Ecem olsan başına bir şey geliyor. Evet. Ya da benim içimdeki duygu o an onu bilmiyorum. Çok istiyorum bir an. Bazen bunun için bir şey yapmadığımı fark ediyorum. Eylemsiz kaldığını fark ediyorsun. O yoruyor tabii bir süre sonra beyni. Evet. Acaba diyorum ben her şeyde o zaman böyleyim herhalde diyorum. Bir yanında şey oluyor değil mi böyle hani böyle kal. Konforunda dur. Bir yanında çığlık atıyor. Ecem ol. Evet. Sen Hayatım. neler yapacaktın, niye yapmadın bir yanım böyle konuşuyor. İçeriden sesler de var. Tamam. Böyle sürekli konuşan biri var. Bunu yapacaktın, yapmadın, şöyle olacaktı, olmadı, bilmem ne. Küçükken kim vardı öyle bir? Sürekli vır 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 dır 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 konuşuyor. Genel aile hep öyleydi ya. Aile öyleydi. Evet ya, anneannemlerle kalırdık. Dayımlar, anneannemler, teyzemler. Hep bir kaos vardı zaten. Ama herkes birbirini hem eleştirirdi. Bir hafta sonra herkes birbirini çok severdi. Sonra yine kavgalar, krizler. O yüzden belirli bir duygu, sevgi ne olduğunu anlayamazdım yani. Şey var orada yani duygular gerçek değil. Gerçek bağlar kurulmamış. O yüzden kötüyken çok kötü, iyiyken çok iyi. Evet. İki uçlu. Evet. Bu çocuğa şöyle yansır. Sen de şu anki hayatında bazen çok iyi olursun, bazen çok dağılırsın. Bunu yaşıyor musun? Çok sık yaşıyorum.
Biraz tarif eder misin? Nasıl oluyor mesela? Çok iyi uyanıyorum. Ya da bir hafta çok iyi gidiyor. Kendime yapmam gereken bütün iyi şeyleri, iyi hissettirecek şeyleri yapıyorum. Bana iyi hissettiriyor. Sonra yapmaya devam etsem bile akşamı böyle sinirli biri oluyorum yani. Anlamıyorum. Düşen bir şeye sinirleniyorum. Sonra kendimi yemeye başlıyorum. Sabah böyleydin, şimdi niye böylesin? Sende ne var? Sen böylesin, şöylesin. Hemen kendime yargılar başlıyorum. İşte bu günlerce sürüyor. Evet. Beynin içinde Sadece sürekli kendi sesler, içimde ama sesler. bunu da yansıtmamaya çalışıyorum. O şekilde. Her günün böyle olduğunu düşün. Genelde çoğu insanda da olur bu. Aslında anlattığın şey. Her gün böyle iyi kötü kendi kendine konuş. Yani beyin artık doluyor. Arada bir ne geliyor aklına? Hayalleri. Ne kaç saniye sürüyor? Evden biri gitse de bağıra çağıra şarkı söylesem diye bakıyorum. Bak cümleye bak. Biri gitse de kendime kalabilsem. Sen kendi çözülüyorsun. Ben yapmıyorum vallahi. Ben sohbet ediyorum burada. Bu yüzleşme bana biraz sert geldi. Ağır geldiyse bak has köşemiz var. Ben sana söyleyeyim. Yemek istersen, içmek istersen buraya maşallah. Gözüm o yüzden mi benim bizim hep ekip orada? Acayip bir ekip bu Bunları- arada. Nasıl? Bunları konuşurken gözüm o yüzden mi hep orada benim? Tabii canım öyle hazla gider o. Tabii mesela insanlar öyleyiz mesela çok kötü olduk. Duyguyu taşıyamıyoruz artık. Evet. Bu genelde akşam saatlerinde daha fazla oluyor. Neden biliyor musun? Çünkü kortizol diye bir hormon var. Sabah uyandırıyor seni. O hormonun şöyle bir görevi var. Yaşadığımız o travmalar, acıları taşıyabilmemiz için bizi güçlendiriyor. Akşam saatlerinde o düşüyor. O düşünce beyindeki çocukluk travmaların duyguları tekrar geliyor. Sonra aklına ne geliyor? Allah Yemek, aşkına. içmek, Yemek. tatlı geliyor direkt. Mesela hangisi? Yani çikolatalı olan herhangi bir tat. Evet. Özellikle karbonhidrat ve şeker olması lazım çünkü. Çünkü o olmazsa kötü duygudan çıkamıyorsun. Gerçekten. Sen hiç depresyona girip maydanoz yiyen gördün mü? Doğru. Ben görmedim. Doğru. İyi duygu desen yavaş yavaş falan böyle. Ben hep hızlı yiyorum. Ve çok yiyorum. Çocuğu çok hızlı yedirmişler. Hiç, beni zorla yemek yedirirlerdi yani böyle o kadar nefret ederdim ki o yemek sofrasında. Şöyle bak. Müzisyen olmayacaksın aç ağzını. Aç ağzını. Ha, şarkıcı da olmayacaksın. Hiç beğenmiyordum ki yemekleri. Biri de sormuyordu niye yemiyorsun, niye şöyle. Benim ağzımın tadına göre değildi mesela. Sonra düşünüyorum bunu. Hep yemek sofrası hazırlanırken şu an bile evde yemek kokusu duyduğumda bile direkt böyle o istememe, yemek istememe konusu var. Şey oluyorsun. Kötü duyguya boğuluyorsun aslında. Evet. Bir şey dedin az önce. Hiç ne istediğimi sormadılar. Evet. Bir çocuk böyle büyüyorsa şöyle öğreniyor hayatta. Benim duygularımın ne olduğunu bilmiyorum. Kendimin nasıl olduğunu bir başkasının gözlerinden anlıyorum. Örnek vereyim mesela. İyi misin değil misin anlayamazsın gün içinde. Karşında oturup sohbet ettiğin kişi mutluysa mutlu hissedersin. Gerginse gergin hissedersin. Bu şu demek. Benim duygum yok, senin duygun var. Evet. Bak iki şey oldu şimdi. Bizi hedeften uzaklaştıran Ecem. Bir, sabahtan akşama kadar beynimde sürekli konuşma. İkincisi son konuştuğumuz. Kendi duygumun ne olduğunu bilmiyorum. Yani senin beynin akşama kadar şunu yapıyor her gün. Küçücük ara ara böyle kendi duygun geliyor müzikle ilgili. Ama çok kısa. Evet. O çok kısa sürüyor ve bitiyor. Sonra diğer insanların duyguları başlıyor sende. O zaman şunu söyle kendine. Üzerimde bana ait olmayan duygular var. Üzerimde bana ait olmayan duygular var. Kendini böyle bazen kötü hissettin, akşamları yap bunu. Bu duyguların çoğu bize ait değil. Onu da söyle. Bu duyguların çoğu bize ait değil. Ailemin ve akrabalarımın duygularını taşıyor. Ailemin ve akrabalarımın duygularını taşıyorum. Beynin önce bunu bir anlaması gerekiyor. Bu çok önemli. Yani şunu söylüyor, diyor ki bir şeyi çözmeye başladığında kendinle ilgili bir farkındalık yaşadın mesela. Az önce yaşadığın farkındalık. Kimse benim ne istediğimi sormamış. Bu bir farkındalık. O farkındalık anında hani böyle çocukluğa gidip bir dalıyorsun ya Ecem. Bir duyguya gidiyorsun kötü. Beyin şunu istiyor. O duyguya girdiğinde beni soğut. Bana bir cümle kur. Çünkü ben 7 yaşında ilkokulda öğretmeni ona baban ne iş yapıyor diye sorduğunda ona yalan söyleyen, bir anda yok olmak isteyen çocuk oldum diyor beyin o esnada. Ona bir cümle kur diyor. Yani diyor ki anne babanızın size veremediği bakımı kendinizle çalışırken bir şey fark ettiğinde kendiniz vereceksiniz. İşte buna da olgunlaşmak ve büyümek deniyor. Şimdi söylesene o çocuğa, sen çocuksun. Sen çocuksun. Büyüdüğünde zorlanabilirsin. Büyüdüğünde zorlanabilirsin. Birçok şeyi kendin halledeceksin. Birçok şeyi kendin halledeceksin. Zorlandığın yerde kendini geliştirebilirsin. Zorlandığın yerde kendini geliştirebilirsin. Sakin ol. Sakinleştir onu.
Şimdi bir daha bak o anıya. Bu çocuğun sakinleşmeye ihtiyacı var. Çok öfkeliydim ben çocukken. Yani ilkokula bile çocuk döverek başlamıştım. Çocuk döverek başladı. Evet. Bismillah diye. O yani sınıfa girdim, orada ben oturacağım dedim. Onu hırpaladım ve oradan uzaklaştırdın. Kaldırdın. Yani sinirden dişlerimi sıkarak dişlerimi kırıyordum. O Çocukken derece. o derece öfkeliydim. Çok iyi. Sende de yok maşallah. Her şey var yani. He? Yani. Dövdüğün ilk çocuk erkek miydi? Evet. Şişman ve Erkek miydi? Baba da erkek. He. Şimdi baba erkek olunca diğer erkeklerle de problem oluyor. Evet. Yani böyle bir şey var. Allah'tan gülüyoruz da rahatlıyoruz valla. Böyle oluyor işte. Beynin hep şöyle çalışıyor. Arada çok derin acı veren duygular, yukarıda çok yüksek kahkahalı duygular. Aa, sizin aile değil mi bu? Evet. Ha. Tamam. Allah, sizin aile. Bir hafta mutlu. Saati bile öyle Yani dengesiz. O zaman şunu söyle çocuğa. Sülalenin duygusunu yuttun. Ya gerçekten. Sen söyle ya. Çocuk bilsin de yuttuğunu. Sülalenin duygusunu Yuttun. Tamam. Çok kötü geldi. Bu kötü geldi, evet. Pasta var istersen. Tamam. Bir de diyor ki, müzeye ulaşmak istiyorsan 3. kural. Çok kötü hissettiğinde diyor, hazlara hemen gitme. Hazları sayıyor. Diyor ki işte yiyip içmeyi azalt. Ama onda dikkat et. Yani gerçekten acıktığın için yiyebilirsin. Ama kötü duygudan kaçmak için yiyorsak iyi bir şey değil. Ondan sonra sevişme diyor mesela. Önemli konu. Yani hani, tam seviş de hani niçin seviştiğimizi bilmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de insanların çoğu gerçekten sevişmiyor mesela. Duygudan kaçmak için mi sevişiyoruz? Bravo, aynen. Yani şimdi kötü duygudan dolayı sevişiyorsan o iyi bir seks olmuyor. Çok kötü duygularımız var. Ülkece sevişiyoruz da niye seviştiğimizi bilmiyoruz yani. Karışık bir şeyler var orada. İşte diyor ki mesela çok konuşarak ya da işte çok televizyon izleyerek, çok yemek yiyerek, çok uyuyarak, çok alışveriş yaparak bu duygulardan kaçma dur diyor. 3. kuralı bu. Bak bir sürü şey istiyor şu an. Evet. O zaman sen şimdi bu hayalinle ilgili, yani müzikle ilgili bir hayal kur. 5 yıl sonra bize hayal et, bana anlat mesela. Nerede görüyorsun kendini? Tasarla. Düşünürken bile çok heyecanlanıyorum. Bir düşünürken heyecan duygusu geliyor. Tamam. Bir de beni böyle sıkıştıran bir şey var yani. Bunu paylaşmak için bir de böyle sanki içimi böyle sıkan bir şey var. Hayalinle ilgili mi? Evet. Bunu paylaşırken mi? Evet yani şu an o duyguyu, evet çok iyi geliyor bana bunu hayal etmek ama bunu paylaşmak. Yani burada anlatmak mı? Yoksa benimle paylaşmak mı? Herhangi Yok, bir genel olarak bile hani. Şunu söyle, kendi hayatımı söyle. Kendi hayatımı. Yaşamayı hak etmiyorum. Ya o kuzeninle ilgili, seninle ilgili değil. Bu senin hayatın. Allah Allah. Bir şey Kendi demiyorum hayatımı ben. Yaşamayı hak etmiyorum. Nasıl geldi? Bacaklarım titriyor. Bacakların titriyor. Evet. Serbest bırak, bacakların titresin. Serbest bırakayım. Strese girdiğimizde bedenimiz ne yapıyorsa serbest bırak. Titriyor. Tamam. Ne zormuş kız müzisyen olmak. Bir sürü şey var yani. Evet. Bazen yüzleşmek ağır geliyor. Evet. Ne zorladı onu bul. Ne zorladı? Bunca zaman sebebini bilmediğim bir şeyi aslında yolları bunlar mesela, soru cevap. Bunca zaman bunu bilmemek sinirim bozdu. Buna şey deniyor. Keşke bunları önceden öğrenseydim. Evet. Geçen yıllarıma üzülüyorum. Evet. Tamam, onu söyle. Bir şey fark ettiğinizde kendinize söyleyin. Diyor ki niye üzüldüğünü kendine söylersen diyor beyim, ben onu içselleştiririm, çalışırım ve çözerim diyor. O zaman söyle, geçen yıllarıma üzülüyorum. Geçen yıllarımı üzülüyorum. Bir de diyor ki bir şey fark ettin ya Ecem, üzüldüm. Ben de üzülüyorum bazen, bu duyguya giriyorum senin gibi. Diyor ki orada çok kalırsan seni oraya götürmem. Çünkü bazı insanlarda şu var, eskiden öyleydi anneannem filan. Yıllar bilmem ne. Bir bakın bir tane teyze evde, anneanne neyse işte ya da anne, bilemiyorum. Geçen yıllarına üzülüyor. Sizinkiler öyle miydi? Hep hala. Onu da yutmuşum. Diyor ki orada çok durursan diyor bu sefer beyin tembelleşecek. Okey. Ona alışacak yani. Aynen. Okey diyor yani ben şey yaptım, bunu fark ettim, üzüldüm, bitti. Eyleme geç. Yani 4. kural.
Gerçekten. Eyleme geç. Burada bir şey var. Evet. Eylemde. Onu da çözsek mi? Hı. Nasıl? Gergin. İyi hissediyorum ama Hı hı. bir gerginlik var. Elimi kolumu nereye koyacağımı sapıtıyorum. Hı. Ne söyleyeceğimi sapıtıyorum. Çocuğun duygusunu almamışlar küçükken. Çocuk gerilmiş, strese girmiş. Kimse gelip sarılmamış ona. Yalnız bırakmışlar biraz. Yani Ver bana o, gel. O gerginlikle. Ha? Nasılsın şimdi? iyiyim. Biraz iyiyiz. Yeterli en azından. Tamam. 5. kuralda diyor ki, bu hayat zor. Bir şeyleri fark edip yola çıkıyorsun hedeflerin için. Bir şeyleri diyor başardığında yalnız kalacaksın. Hayatında insanlar değişecek. Ama diyor sürdürebilir olabilmesi için o eyleme geçtin diyelim, yardırıyorsun. Bunun istikrarı diyor güçlü ilişkiler kurmanla alakalı. Ya da diyor ki insanlarla diyor güçlü bağ kurarsan o yolculukta her boşluğa düştüğünde o bağlara iyi gelecek sana. Oksitosin etkisi. Bunu yapabiliyor musun? Önceden arkadaşlıklarımda çok iyiyken bir anda ayrılmalar oluyordu. Şu an öyle olduğunu düşünüyorum. Ama şu sıra daha çok sadece kendimle kalmak istiyorum. Bu daha iyi geliyor. Yalnızlığı deneyimliyorsun. Evet, sizi takip ettiğimden beri bunun daha gerçekten doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani duygularımdan kaçmak için hep sosyalleşmişim, hep partilemişim, eğlenmişim. Hep çevremde insanlar, arkadaşlar. Hiç durup kendi kendime yani nasılsın dememişim yani. Ne istiyorsun? 5 dakika, 10 dakika bile kendime tahammülüm yokmuş yani. Şunu söyle o zaman. Çocukken çok kalabalıktı ev. Çocukken çok kalabalıktı ev. Kimse bana tahammül edemiyordu. Kimse bana tahammül edemiyordu. Ben de kendimi Ben de kendimi tahammül edilmeyecek bir insana dönüştürdüm. tahammül edilmeyecek bir insana dönüştürdüm. Çok gerçek. Komedi programı yapmaya karar verdim. Hiç böyle düşünmedim. Ben de düşünmüyorum da geliyor işte ya. Yani ben de bazen düşünüyorum. Geliyor böyle işte. Çocuğun Sert geldi. Sert geldi. Evet. He. Biz sert seviyoruz arkadaş. Yani ne yapacağız? Biz yumuşak işlerle uğraşmıyoruz öyle. Yok şöyle böyle direkt nokta atışı. Gerçekten öyle. Şöyle oluyor sevgili Ecem. Bazı ailelerde, kalabalık ailelerde ki aile bireyleri, fertleri, akrabalar travmatikse o saatlerce o evin içinde bir duygular iniyor çıkıyor. Az önce anlattığın gibi çok benzer aslında. Ülke olarak baktığında Evet. eski, yani biraz da bundan 20, 30, 40, 50 sene öncesine bak bütün evler aslında anlattığın gibi çoğunlukla. Herkesin travması var. O onunla tartışıyor, bununla kavga ediyor filan. Hele ki sen ayak altında böyle anladın mı? Çekil, yorma, dalaşma buradan, sus, bağırma. Sen çocuk nasıl şarkı söyleyecek ki o evde? Heh, anladım şimdi. Heh. Yapma, etme deniyor sürekli. Çünkü neden biliyor musun? Şunu öğreniyor beyin. Kendim olursam beni dışlarlar. Komşular duyar şarkı söylerken. Aynen. Herkes duyar, rezil oluruz. Ha bir de rezil olmak var. Aynen. Bak ilk söylediğin şey anıyı hatırladığında öğrencilikle ilgili, babayla ilgili. Birincisi utançtı. İkincisi de neydi? Kendin olursan eğer dışlanırsın, dışlanma. Demek ki diyor ki beyin, eğer sen Ecem olursan, o şarkıları söyleyen kız olursan bir utanç durumuna düşeceksin, iki herkes dışlayacak seni. Ha, iki duyguyu bulduk şimdi. Tamam. Bizim için önemli. Tut onu aklında, tamam mı? Bir utanç, iki dışlanma. Utanç, dışlanma. O zaman şunu soracağız biz de sana. Dışlanırsan ve dışlandığında ne hissediyorsun? Gerçek değil miyim acaba diyorum. Gerçek değil mi? Kimim ben? Yani samimi mi değilim? O yüzden mi dışlanıyorum? Sahte miyim? Bu da şu demek, çocukken sahte birileri vardı. Aile hep onları dışlıyordu Evet. birbirlerine. Onu da söyleyebilirsin o zaman. Çocuğa söyle şimdi onu. Ailemde bazı insanlar sahte davranıyorlardı. Ailemde bazı insanlar sahte davranıyorlardı. Birbirlerini dışlıyorlardı. Birbirlerini dışlıyorlardı. Benim de kafam karıştı. Benim de kafam karıştı. Ben miyim sahte? Ben miyim sahte? Şu an nasıl hissediyorsun? Hüzünlü hissediyorum. Hüzünlü. He. Ne hüzünlendirdi? Çocukluğuma çok hüzünlendirdi. Tamam. Çok önemli bir şey yaptın şu an. Asıl çözüme şimdi geliyor. Şimdi şunu söyle. Şu an hüzünlüyüm.
Şu an hüzünlüyüm. Gülmelerimin altında büyük bir hüzün var. Gülmelerimin altında büyük bir hüzün var. O kadar büyük ki O kadar büyük ki. taşıyamadığım için gülüyorum sürekli. Taşıyamadığım için sürekli gülüyorum. Hı hı. Görebildin mi gerçek sebebi alttaki? Evet. Güzel. Şunu söyle şimdi. Ailemin de kendi travmaları var. Ailemin de kendi travmaları var. Her ailede olduğu gibi. Her ailede olduğu gibi. Onlar da onları çalışmadılar. Onlar da onları çalışmadılar. O hüzünlerini bastırdılar. O hüzünlerini bastırdılar. Bir güldüler, Bir güldüler, kötü bir oldular, kötü üzüldüler. oldular. Bu duygular da bana geçti. Bu duygular da bana geçti. Hedef diyor ki, bana ulaşacaksan eğer dipteki duygularınla yüzleş. O duyguların içine iyice gir, yaşa onları, korkma. Eğer onları boşaltırsan diyor, utanç olmayacak. Olsa da beynin etkilenmeyecek. Çok zorlanırsa bunu çözer zaten. Ki var o sende o potansiyel. 2, dışlanmayla ilgilenmeyecek diyor beynin. Evet. Çünkü şunu anlayacak beynin. İnsanlar beni bazen dışlar, bazen dışlamaz. Ben de insanları bazen dışlarım, bazen dışlamam. Evet. 3'üncüsü kim olduğunu göreceksin, Ecem olacaksın. Ama diyor o duyguları boşalt. Evet. O zaman kahkahalarımızın altında bir hüzün bulduk biz. Birçok uzun. Çok hüzün. Aynen. Ama şunu söyleyebilirsin kendine, bunu herkes söylemeli. Diyelim ki o duyguyu buldun. Bu duyguların bir kısmı bana ait, bir kısmı diğer insanlara. Neden biliyor musun? Sen herkesin Ecem'i olmuşsun. Bir kendimin olamamışım. Kendi Ecem'im. Güzel. Ecem, aşkım. O da öyle mesela, aşkım. Evet. Herkesin Ecem. aşkım. Benim de mahallede öyle bir şey yapıyor. Akrabalardan doğrusu. Aynen. Herkesin bir şey olmayı bırakmak lazım bence. Kesinlikle. İstediğimiz zaman birinin bir şey olabiliriz tabii ki ama herkesin bir şey olmaya çalışmak çok yorucu. Seni de yorar mıydı bu? Evet. İlkokulda o ilk kavgam hariç hiçbir zaman şahsi olarak bana yapılan bir şey yüzünden kavga etmedim. Arkadaşıma, eşime, dostuma, ablama. Hep başkaları için yani. Kendin için bir şey yapma da hep Kendim başkaları için için. yapmadım. Kendim için sadece evde şarkı söylüyorum. Arada bir o da. Evet, arada bir. Yalnız başına. Çünkü birileri görürse rezil olursun. Evet. Yani utanırsın. Onu tut orada. Sakın yani. Girme oraya. Sen ismin hakkını ver Ecem. Ecem demişler. Herkesin Ecem Ecem olacaksın sen. Arkadaşım sen kendi kendine karar vermişsin. He? O zaman hayat böyle sana tık diye bir daha soruyor. Ne istiyorsun? Kendimi istiyorum. Kendimi istiyorum. Güzel. Ne güzel söyledin. Bu bana da iyi geldi bu arada. Kendimi istiyorum. Çünkü onu halledince her şey hallolacakmış gibi hissediyorum. Tabii onu halledince hayatta yine zorluklar Tabii olacak. ki, tabii ki muhakkak. Onu taşıyabilme kapasitemiz artıyor aslında. Bravo, doğru. Daha güçlü hissediyoruz kendimizi. Evet. Çünkü bu şekilde gerçekten Ecem olmuşum yani. Başkalarının Ecem'i olmuşum. Çok az kendim için bir şeyler yapmışım. Hep kendim için yapıyormuş gibi gözüküyordu ailem için. Sen işte kendine göre yaşarsın. Sen kafana göre yaşarsın. Bak bir tek sen rahatsın ama ben yine aslında kendim için değilmiş gibi geliyor. O zaman 5. ve son madde. Eyvah. Kimse beni anlamadı. Evet. Üzüntümüzün sebebi bu. Yine geliyor gülme. Bunlara niye gülüyoruz? Yani öğret şimdi kendi kendine. O çocuğa öğret. Yaramazlık yapma hakkım var. Yaramazlık yapma hakkım var. Saçmalama hakkım var. Saçmalama hakkım var. Şımarma hakkım var. Şımarma hakkım var. Her şeyi dağıtma hakkım da var. Her şeyi dağıtma hakkım da var. Kendim olduğum için Kendim olduğum için suçlu değilim. suçlu değilim. Artık bundan sonra Artık bundan sonra neyi neden yaptığımı düşüneceğim. neyi neden yaptığımı düşüneceğim. Eğlenmeyi bırakmayacağım. Eğlenmeyi bırakmayacağım. Dağıtmayı bırakmayacağım. Dağıtmayı bırakmayacağım. Bazen kötü insan olmayı da bırakmayacağım. Bazen kötü insan olmayı da bırakmayacağım. İnsanlara mesafe koymayı da bırakmayacağım. İnsanlara mesafe koymayı da O kadar bırakmayacağım. iyi insan olmayı da bırakıyorum. O kadar iyi insan olmayı da bırakıyorum. Amacım kötü insan olmak değil, Amacım kötü insan olmak değil. önce kendimi düşünmek, Önce kendimi düşünmek. kendimi anlamak. Kendimi anlamak. Evet, kendimi anlamak ya. Beni çok anlamadılar. Beni çok anlamadılar. Ben şarkı söylemek istiyordum. Ben şarkı söylemek istiyordum. Dans etmek istiyordum.
Dans etmek istiyordum. Görünür olmak istiyordum. Görünür olmak istiyordum. İyi şeyler yaşamak, yaşatmak istiyordum insanlara. İyi şeyler yaşamak, yaşatmak istiyordum insanlara. Çocukken akrabalarımı iyileştiremedim. Söyle. Çocukken akrabalarımı iyileştiremedim. Benim böyle bir görevim yok. Benim böyle bir görevim yok. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi hissediyorum. Güzel. İyi olan parçam biraz daha yoğun herhalde şu an. İyi olan parçam anlaşılabilmek. Anlaşabilmek güzel. Anlaşabilmek güzel bir şey mi? Evet. Bazen cümleler sarf ediyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun, anlatmaya çalışıyorsun, yazıyorsun, anlaşılmıyorsun ama birkaç kelimeyle bile anlaşılabilmek çok iyi geldi. Yani ben bile kendimi anlamıyormuşum. Benim bile kendimi anlamam hoşuma gitti aslında burada. Önemli olan bu galiba. Evet. Öncelik olan bu. Evet. Güzel. Mesela bu videoyu izleyecek insanlar senin hakkında iyi ya da kötü yorumlar yapacaklar. Olumlu, olumsuz. Görünür olmak bunu getiriyor çünkü. Ne olacak o zaman? Ne hissedersin? Olumsuz bir yorum alsan. Yani bu her zaman olabilecekmiş gibi düşünürüm yani. Günlük hayatta bile var. Yani senin en iyi yaptığını düşündüğün bir şeyde bile her şey eleştirilebilir gibi geliyor. Buna izin vereceksin artık. Evet, eleştiri alabilirim. Bu normalmiş gibi geliyor. O zaman şu hedefin üstüne bir Ecem yazabilir misin? Artık Ecem'i bir kabul edelim biz. Ece olmasın. Ece Ece istiyorsan Ece olsun. Tamam, Ece. albümü çıkardığında Ece diye kullanırsın. Ecem yok. Ne istiyorsan tabii, bu senin. Ben öyle düşündüm ama sen karar ver. Ecem ve müzik. Kaç yıl dedin? Tamam. Sloganımız şu olabilir mi? Ecem'i anlamak. Evet, güzel olur. Tamam, teşekkür ederim. Ben Gel. teşekkür ederim. Nasıl geldi çözümlenmek? Çok iyi geldi. Zorlandığı yerleri görebildin mi? Evet. Muhtemelen daha da zorlanacağım. Ama bir an önce o duyguların hepsi çıksın gitsin istiyorum. O kötü duygularım. Daha çok kendimle çalışmam lazım. Evet, Bunun kendimle farkındasın. kalmam gerekiyor. O çocuğa öğreteceğiz o zaman bundan sonra. Kesinlikle. Yani rezil olmak kötü bir şey değil. Bence öyle. Evet. Kendin olmak zor. Bu hayatta kendin olmaya çalıştıkça zorluklar olacak. Evet. Çünkü çocukken izin vermemişler bize kendimiz olmamıza. Sürekli sıkıntı, tehdit, kaygı, endişe. Şimdi bunların şimdiki zamanda üstüne gitmek ve o çocuğa kurduğu hayali ona göstermek, yaşatmak gerekiyor. Çok merak ediyorum. Ne yaşıyorsunuz? İyi hissettiğin için güleceğin bir ömür diliyorum sana. Ben de gerçek duygularımla gülebileceğim bir ömür diliyorum. Sahnede kendi şarkılarını okurken. Okey. 5 sene unutma. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim geldiğin için. Teşekkür ederim. Put your hand in mine. Together we can fly over mountains, rivers, ocean blues. As long as I'm with you, maybe we could go to a place that no one knows. Fall asleep under the old oak tree. Memories of you and me, and I'll be with you at dawn, where I belong. Heads up in the clouds, and we're not coming down. I'll stay up here and enjoy the view as long as I'm with you. Mountains, rivers, ocean blues, as long as I'm with you.